Ooh, yeah. Herkese merhaba arkadaşlar, Karusfix'tesiniz. Bu videomuzda Subaru Liberty aracımızın yağ bakımını yapıyoruz. Bildiğiniz üzere bakım videolarını oldukça basit ekipmanlarla en azından herkesin ulaşabileceği veya alternatif gereçlerle yapmaya çalışıyorum. Sonuçta herkesin evinde araç tamiri veya sorunla ilgili spesifik aletler olmayabilir. Tamir sürecinde çeşitli denemeler gerçekleştiriyorum. İşe yaramış sonuçları da videoda sizlere aktarıyorum. Bu sebeple detaylı anlatımı da siz de kendi garaj veya bahçenizde yapabilirsiniz. Sadece adımları tekrar edin ve kanalımızı takip edip gelecek videolardan haberdar olun. Arabanızı kendiniz tamir edin. O zaman her şeyden önce şöyle güzelce bir bilgilenelim. Şimdi neden yağ bakımı önemli ve neden yağ bakımını aksatmamalıyız? Motor yağı aracınızın performansını sürdürülebilir kılmak ve motorun ömrünü uzatmak için vazgeçilmez bir unsurdur. Yağ seviyesini düzenli kontrol etmek ve yağ değişimlerini zamanında yapmak aracınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olacaktır. Motor yağı motorun yüksek ısısını emip motor parçalarını eşit şekilde dağıtarak aşırı ısınmayı da engeller. Kısacası sağlıklı bir motorun en temel ihtiyacı düzenli aralıklarla değiştirilmiş motor yağıdır diyebiliriz. Bu arada Türkiye'de bu bakıma adını vermiş 10.000 bakım konusuna da bir değinelim. Çoğu insan yağ bakımının her 10.000 kilometrede bir olması gerektiğini düşünür ancak bu her araç için farklı orantıdadır. Mesela iş arkadaşım Will, Holden marka V8 aracının yağ bakımını her 5.000 kilometrede bir yapıyor. Bunun için en net bilgiyi araç rehber kitapçığınızdan öğrenebilirsiniz. Yeterince bilgilendiysek şimdi bu işin nasıl altından kalkacağımızı beraber görelim. Öncelikle en önemlisi doğru yağ kullanımı. Bu arada bir önceki yağ bakım videomda viskozite değerinden bahsetmiştim. Sağ üstteki linkten o videoyu da izleyebilirsiniz. Peki aracım için doğru motor yağını nasıl öğrenebilirim? Yine burada araç rehber kitapçığınız devreye giriyor. Avustralya'da okuduğum okulda bunun önemi çok fazla vurgulanıyor ve asıl adı Workshop Manual. Aracınız ile ilgili en ufak detaylara kadar bilgi alabileceğiniz kaynak kitaplar bunlar. Burada yedek parça marketlerinde aracınızın modeline uygun WSM yani Workshop Manual kitapçıklarına ulaşabiliyorsunuz. Peki bu kaynağa ulaşamıyorsak ne yapacağız? Tabii ki internet devreye giriyor. Doğru araştırmayla birçok kaynağa ulaşabilir. Hatta deneme yanılma yöntemiyle keşfedilmiş en güncel bilgileri de kolayca sağlayabilirsiniz. Avustralya'da ilk 5'e giren yağ markalarından Penrith, Nulon, Castrol, Mobil ve Gulf arasından iyi bir indirimle Nulon'un 530 full sentetik motor yağını tercih ettim ve tavsiye edildiği üzere güvenle aldım. Filtre olarak da Rayco tercih ettim. Kian almayı düşünüyordum ancak yine araştırmalarım sonucu aklıma ve bütçeme en uygun olanı aldım. Siz de size en uygun ve en mantıklı olanı seçebilirsiniz. Şimdi artık işe koyulma zamanı. İşe ilk olarak aracı kaldırarak başlıyoruz. Burada en önemli şey güvenliğiniz. Lütfen güvenliğinizden emin olmadığınız hiçbir işi yapmayınız. Gördüğünüz üzere her aracın altında işaretlenmiş bölümler bulunmakta. Tabi bu her araçta değişiklik göstermekte. İşim gereği her türlüsüne şahit oldum ancak çoğunluk olarak bu iki çeltik arası olarak gösterilir. Araç kirikomuzu bu iki çeltik arasına kaldırabiliriz. Burada her araçta bulunan araç kirikosu ile bu işlemi yapmak istedim. Biraz yorucu ancak herkesin ulaşabileceği bir alet olduğu için bunu göstermenin daha uygun olduğunu düşündüm. Ama burada sadece kiriko kullanmıyorum. 2 adet araç sehpası da var. Burası önemli. Eğer araç altına gireceğiniz işlemler yapıyorsanız kesinlikle sadece kiriko kullanmayın. Kirikonun sadece lastik değiştirmek için kompaktlenmiş yani basitleştirilmiş aletler olduğunu unutmayın. Ve her zaman en az 2 araç sehpasını da araç altında doğru yerde konumlandırın. Ve gördüğünüz gibi bu sebepten ötürü araç sehpasını yerleştireceğim için kirikoyu yettiğince iç tarafa yakınlaştırdım ki sehpaya yer kalsın. Yeterli seviyede sehpamızı araç altında olması gerektiği yere yerleştiriyoruz. Sırada diğer taraf var. Orayı da hızlıca yapalım. Ancak burada kirikomuzu çıkarmamız için bir sebep yok. Araç ağırlığını sehpa üzerine aldıktan sonra kirikoyu yükü sehpadan almayacak kadar kaldırıp ekstra güvenlik olarak orada bırakıyoruz. Her zaman aracı kaldırdıktan sonra sağlam olduğunu test etmek için belirli bir orantıda iki tarafından da sallayın. Burada sehpaların nasıl işe yaradığını görüyorsunuz. Araç yerdeki halinden daha sağlam duruyor. İstediğimiz şey de tam olarak bu.
Şimdi tedbir ve güvenle aracımızın altında çalışmaya başlayabiliriz. İşe önce araç altı motor koruma plastiğimizi sökmekle başlıyoruz. Burada 3 adet vidamız var ancak bunlardan biri sesten de anlayacağınız üzere kaynamış durumdaydı. Bu sebeple kırılmasını göze alarak söktüm. Daha sonra bu parçayı iş yerinde tamir ederek yerine taktım. Onu da video sonunda göstereceğim. Vidalar çıkınca aracın sağ ve solunda bulunan plastik vidalarımızı da söküp korumayı dışarı alıyoruz. Arabanız ile ilgili sorunlar var ancak ustaya gitmeye cesaret edemiyor musunuz? Yoksa ufak bir hata için gittiğiniz ustanın artık abonesi mi oldunuz? Yok, ben ustamdan memnunum ama yapılan işi de görmek isterim mi diyorsunuz? Yahu ben arabama kimseyi dokundurtmam ama ben de dokunamıyorum. Hiç sorun değil çünkü artık Karut Fix var. Karut Fix ile artık kendi arabanızın ustası olacaksınız. Olamaz, olamaz, olamaz. Olala. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Nasıl yani? Burası bizim Salih abiyle Mecidiyeköy'de gittiğimiz Yağ bakımı, fren bakımı, rotlardan marş motoru tamirine kadar aracınız ile ilgili birçok sorunun detaylı anlatım videolarıyla siz de kendi garaj veya bahçenizde kendi aracınızın ustası olabilirsiniz. Sadece adımları tekrar edin ve kanalımızı takip edip gelecek videolardan haberdar olun, arabanızı kendiniz tamir edin. Nice. Şimdi devam edebiliriz. Burada bölgeleri inceliyorum. Karterde bir yağ tabakası var. Aracım yağ akıtmamasına rağmen burada aracı aldığımdan beri bir yağ birikintisi var. Üstelik bu yağ filtresinin üstünde de var. Bunu gözlemlemek için bölgeyi temizleyip bakımdan sonraki birkaç hafta içinde tekrardan inceleyeceğim. Şimdi sırada ilk önce aracımızdan eski yağı almak için bir drain pan yani atık kovasına ihtiyacımız var. Ve bu kovanın aracın motor hacmine göre çıkaracağı yağın litresini taşıyacak kadar büyük olması lazım. Yoksa başımıza tatsız olaylar gelebilir. Kovamızı karter tıpasına oranla hizaladıktan sonra yavaşça vidamızı gevşetiyoruz. Burada kısa bir not. İlk başta basınç olacağı için fışkıracağı yönü de hesaba katabilirsiniz. Vida gevşedikten ve el ile açılabilecek seviyeye geldikten sonra bir anda çekip yağımızı boşaltıyoruz. Brother, what's that? Burada sıcak yağın oluşturabileceği zararlardan kaçınmak için aracın soğutulmuş olduğundan emin olun. Şimdi üst yağ kapağımızı açıp karterin iyice boşalmasını sağlıyoruz. Ben aynı karter tıpasını kullanacağım için geri takmadan önce iyice temizliyorum. Siz tapanın durumuna göre sıfırda kullanabilirsiniz. İyice temizledikten sonra tamamen boşalmış karterimize tapamızı tekrardan takıyoruz. Burası önemli. Tapayı kesinlikle aşırı sıkmaktan kaçınıyoruz. Uzun kollu tork anahtarlarını kullanmayın. Eğer elinizde akıllı tork anahtarı bulunmuyorsa kısa kollu da sadece sizin hissedebileceğiniz doğrulukta zorlamadan sıkın. Şimdi sırada yağ filtremiz var. Bu işlemde beni en çok düşündüren şey bu oldu. Çünkü yağ filtresi sökme aletim yoktu. Ama şöyle düşünüyordum, eğer sökemezsem yandan bir vida çakar onunla sökerim diyordum. Ancak buna da gerek kalmadı. Kısa bir arge süresinden sonra şöyle bir ayarlı pensenin bu açıdan filtreyi köşelerden kavradığını fark ettim. Ve az bir uğraştan sonra filtreyi döndürebildim. İyice gevşedikten sonra kovanın üstünden filtreyi elimle yerinden aldım. Brother, Temiz bir bezle bölgeyi temizledikten sonra yeni filtremizi yerine takabiliriz. Ama önce yeni filtreyi tekrardan açılmasını kolaylaştırmak adına az bir miktarda yağı filtre üzerindeki contaya sürüyoruz. Aynı zamanda ben filtre içine de bir miktar yağ dolduruyorum. Şimdi filtremizi yerine alıyoruz. Burada ikinci önemli bir nokta, filtreyi asla alet ile sıkmıyoruz.
Sadece elinizle sıkabildiğiniz kadar sıkın, üstüne alet kullanmanıza gerek yok. Burası zaten basınç ve yüksek ısıyla elinizle sıktığınızdan çok daha sıkılaşacaktır. Eğer bunu alet ile zorlarsanız geçmiş olsun. Ve sonunda artık yeni yağımızı kuruyan motorumuza can suyu niyetine verebiliriz. Dolum yerimizi bulduk, kapağını kaldırdık. Evet, buraya dolduracağız ama neyle? Önceki videolarımı izleyenler cevabı biliyor. Tabii ki huniye ihtiyacımız yok. Hemen ilkel şartlarda bir pet şişeyi feda ediyoruz. İçini de iyice kurulayıp sıvı bırakmıyoruz. Operasyon bitince el işi unimizi yağ depo kapağımıza koyup terapiye başlıyoruz. Burada aracınızın ne kadar yağ ihtiyacı olduğunu bilmeniz şart. Ufak bir araştırmayla bunu internetten öğrenebilir veya araç rehber kitapçığınızdan nokta atışı doğru bilgiyi bulabilirsiniz. Benim aracım 4.4 quart yani 4 litreden biraz fazla olacak kadar bir hacme sahip. Bu yüzden 5 litre yağ ihtiyacımı fazlasıyla karşılayacaktır. Siz de yağ seçerken bu bilgiye sahip olduğunuzdan emin olun. Yağımı belirli bir seviyede doldurduktan sonra biraz bekleyip kaçak kontrolü yaptım. Sonrasında da aracı sehpalardan kurtarıp yağ eklemeye devam edeceğim ki çubuktan kontrol ederken yanılmayalım. Şimdi ilk kontrolümüzü yapalım. Görüldüğü gibi henüz ilk işaretimizin üstüne çıkmışız. Demek oluyor ki içeride hala yerimiz var. Biraz daha yağı partiye dahil ediyoruz. Şimdi çok daha iyi bir doluluk oranındayız. Yani iki çizginin ortası. Bu da tam da olması gereken seviye. Bütün işlemleri tamamladık. Geriye sadece kontrol ve gözlem kaldı. Aracımıza marş verip yağın segmanlarla kaynaşmasını sağlıyoruz. Burada araca gaz vermeyin. Biraz zaman tanıyın. Bir 5 dakika kadar rölantide yeterli olacaktır. Sonrasında ara ara çubuktan kontrol edip eklemeler yaptım. Son defa kontrol edelim. İşte bu kadar. İki nokta arasındayız. Bu da bu iş tamamdır demek. Buraya kadar izlediyseniz artık siz de yağ bakımınızı kendiniz yapmak için her adıma ve bilgiye sahipsiniz demektir. Geriye sadece teşekkür için abone olmak kalıyor. Bu videoları çekerken ve editlerken gerçekten severek yapıyorum ancak hiç kolay olmadığını söyleyebilirim. Ve şu anda herhangi bir gelir de elde etmiyorum. Ancak desteklerinizle daha çok insana ulaşıp YouTube tarafından fark edilebilirim. Ve emeklerimin bir karşılığı olunca da bu kaynağı kanalımı geliştirerek daha iyi şekilde sunumlar ve içerikler hazırlayabilirim. Bu yüzden beğenip yorum yapmaktan çekinmeyin. Her türlü sorunuza da elimden ve bilgimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Karut Fix out, peace out.